Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz nereden geldi ve kim tarafından yerleştirildiği bilinmeyen, belki de bizim bilmediğimiz bir anomali ile doğal olarak oluşmuş olan ve Kara Şövalye yani Black Knight diye adlandırılan dünya yörüngesindeki cisim. Kara Şövalye uydusu ile ilgili ilk bilgiler 1899 yılına Nikola Tesla'ya kadar uzanıyor. Şimdi size 15-20 saniye kadar Kara Şövalye ile baş başa bırakıyorum. Tesla birçok ilklerin mucidi, dünya dışı radyo dalgalarını yakalayabilecek bir aygıt yapmış olan da ilk insan. Bir röportajında şöyle söylüyor. Colorado'da deneyler yaparken Mars'ta yaşamın varlığına dair olağanüstü deneysel kanıtlar elde ettim. Bilinen herhangi bir şeyin çok ötesinde olağanüstü hassasiyetli bir kablosuz alıcıyı mükemmelleştirdim ve 1, 2, 3, 4 olarak yorumladığım sinyalleri yakaladım. Marslıların iletişim için sayı kullandıklarına inanıyorum çünkü sayılar evrenseldir. Bu dünya dışından geldiği düşünülen ve yakalanan ilk radyo sinyali. Takvimler 1920'leri gösterdiğinde amatör radyo operatörleri kimliği belirsiz sinyaller yakalarlar. İlk bakışta bunlar dünya menşeili gözükseler de zamanlamaları çok ilginçtir. Deniz üzerindeki dalgalara benzeyen radyo dalgaları bir dalganın yakalanmasından bir saniye sonra bir diğerinin yakalanmasına ve birkaç saniye sonra bir diğerinin yakalanmasına neden olur. Fakat bu yakalanan dalgaların yakalanma aralıkları açıklaması güç bir şekilde olması gerekenden uzundur. 1973 yılında bunları araştırmaya başlayan İskoç astronom Duncan Lunn, yıldız çizelgeleri ve diyagramları kullanarak bu radyo dalgalarının Upsilon Boötes isimli bir yıldız sisteminden gelmiş olması gerektiğini söylemiştir. Bu mesajların şifresini kırdığını iddia eden Duncan Lunn mesajı şöyle aktarıyor. Buradan başlayın. Evimiz çift yıldızı olan Upsilon Boötes. 2 güneşimizden büyük olandan başlayınca 7 gezegenin 6.sında yaşıyoruz. Bir adet ayımız var. 4. gezegenin 3 adet ayı var. 1. ve 3. gezegenlerimiz ise birer ayı bulunuyor. Yönümüz ise Arcturus yıldızının tarafında. Bu arada Upsilon Boötes takım yıldızında gerçek bir yıldızdır. Bu bilgilerin ışığında birçok bilim insanı tüm bu olayların 13.000 yıl boyunca dünya etrafında dönen Kara Şövalye uydusu olarak adlandırılan, organik olmayan ve insan yapımı olmayan bir nesne tarafından açıklayabileceğine inanıyorlar. Yani Upsilon'daki vericinin ihtiyaç duyduğu alıcı aslında Kara Şövalye. Daha sonra 1954 yılına gidiyoruz. Kısa bir bilgi, dünya dışında yörüngeye oturtulan ilk uydu olan Sputnik 1, Rusya tarafından ekvatoral yörüngesine 1957 yılında oturtulmuştur. Kara Şövalye ise kutuplar yörüngesinde dönmektedir. Evet, yıl 1954. Amerika Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Kuvvetleri pilotu olan David Kehoe, 2 adet uydunun dünya yörüngesinde dolaştığını rapor etmiş. Bu ilk gönderilen uydudan 3 yıl önce raporlanmıştır. Fakat bu rapor resmi bir şekilde hiçbir zaman onaylanmamıştır. 1957 yılında Sputnik 1 uydusunu gölgeleyen bir cisim rapor edilmiştir ve yörüngesi kutuplardır. Kutupları yörünge olarak kullanan ilk insan uydusu 1960 yılında yörüngeye çıkmıştır. Kutup bölgesi gönderilen uyduların ana amacı yeryüzü haritalandırılması, yeryüzü gözlem ve keşif uydularının bir noktadan geçiş sürelerini araştırmaktır. 1960 yılında daha bu ilk kutup yörünge uydusu fırlatılmadan Time dergisi kutup yörüngesinden bir uydunun geçtiğini rapor etmiştir. Fakat o yıllardaki teknoloji sadece ekvator ekseninde yörüngelenebilen uydular gönderebiliyordu. Yani bu yılın ilerleyen aylarında bu teknolojiye tam anlamıyla ulaşıldı. NASA'nın bu konu hakkındaki ilk yorumu Time dergisinin uydu olarak söylediği nesnenin Discover isimli uydunun kopmuş bir parçası olduğu yönünde olmuş.
Fakat daha sonra hiçbir açıklama yapmamıştır. Grumman Aircraft Corporation isimli bir Amerikan havacılık kurumu bu gizemli uyduya çok önem vermiştir. 3 Eylül 1960'ta uydu radar tarafından ilk kez tespit edildikten 7 ay sonra Grumman Aircraft Corporation'ın Long Island fabrikasındaki bir izleme kamerası Kara Şövalye uydusunun bir fotoğrafını çekebilmiştir. Yapılan gözlemlerden elde edilen verileri incelemek için bir komite oluşturmuş ancak hiçbirini kamuoyuna açıklamamıştır. 1963 yılında Amerikalı astronot Gordon Cooper, yörüngedeyken tanımlanmayan bir cisim gördüğünü rapor etse de bu hiçbir resmi NASA raporuna yer almamıştır. Avustralya'daki NASA istasyonunda da yaklaşık 100 kişi Cooper'ın bu raporundaki cismi görmüşlerdir. Bu arada Kara Şövalye diye adlandırılan bu cismin yörüngesi Dünya'yı yörüngeleyen hiçbir diğer cisme benzememektedir. Bir teoride Kara Şövalye uydusunun kökeninin dünya dışı değil, aslında eski bir insan yapımı olduğu öne sürülmektedir. Buradaki eski insan kadim çağlardaki insan ırklarını betimlemektedir. İstediğiniz teoriye inanmak size kalmış. Size bu yılın Şubat ayında NASA'nın ISS uydusuna çekildiği söylenen en net Kara Şövalye çekimiyle baş başa bırakıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın.